Merhabalar efendim, hepiniz hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Her zaman olduğu gibi desteklerinizden ve katkılarınızdan dolayı bizleri yalnız bırakmadığınız için efendim. Efendim yine toplum ve insan üzeri konuşmaya devam edelim istiyorum. Çünkü bugünün dünyasını anlayabilmemiz için, bugün yaşananları, dünyada yaşananları anlayabilmemiz için insanı ve toplumu anlamamız gerekiyor öncelikle. Efendim bugün biraz insan hayatında işte insanın güç merkezine yaklaşmasıyla ilgili sohbet edelim istiyorum. İnsanın doğasında geçmişten bugüne her zaman güçlü olma içgüdüsü vardır. Yani bu var olan bir şey insan davranışlarında. Hatta geçmişe baktığımızda güçlü olmak için kabilelerin birbiriyle yakın ilişki kurduklarına, sonrasında beyliklerin hatta güçlü olmak için evlilik yaptıklarına dair kaynaklar elimizde mevcut. Yani bunlar elimizde örnektir tarihsel süreçte. Bugünse güçlü olmak insan hayatında parayla ölçülen bir e, ergümana dönüşmüş durumda. Yani ne kadar paran varsa o kadar güçlüsün, o kadar iyisin, o kadar akıllısın, o kadar zekisin gibi bir e, algı oluşturulmuş durumda dünyada. Bu sadece bizde değil. Şimdi bizim toplumumuza baktığımızda dünyayla e, çok da bağımız kopuk değil. Yani çok dünyayla iç içeyiz, entegre bir toplumuz aslında. Yalnız tabii ki her toplum kendi içerisinde farklılık gösterdiği gibi Türk toplumu da farklılık gösteriyor. Yalnız biz Türk toplumu olarak diğer toplumlardan çok 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 farklıyız. Yani çok farklı değiliz, çok 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 farklıyız. Dolayısıyla önce biraz bizim kendimizi tanımamız lazım. Bu güç merkezine dönüşme hali, parayla ölçülen bu hal bir süre sonra işte teknolojinin de tetiklemesiyle insanın kendisine bir konfor alanı oluşturmasına vesile oldu. Tabii ki teknolojik veriler insan hayatını kolaylaştıran ergümanlardır. Bu olması gereken bir şeydi. Yani sosyal hayatında insan teknolojiyi kullanmaya başladı. Buzdolabından tutun da çamaşır makinesine kadar, bulaşık makinesine kadar. Bunlar insan hayatını kolaylaştıran ergümanlar. Buraya kadar doğal. Yalnız burada bu oluşturulan lüks hayat, insanların, toplumun, dünya toplumlarının lüks bir hayata alıştırılması insana da bireysel anlamda bir konfor alanı oluşturdu. Ve bu artık insan hayatında para, araç olmaktan çıkıp amaç haline dönüşmeye başladı. Yani güçlü olmak için çok para kazanmam gerekiyor. Konfor alanımı terk etmemem için çok para kazanmam gerekiyor. Bunu da işte yok ederek yapmamda hiçbir mahsur yok. İşte doğayı yok ederek, başka insanları yok ederek e, yapabilirim algısı oluştu aslında. Ve bu bir anda oluşan bir şey değil. Yani geçmişte temelleri atıldı. İşte 1950'lerde ve 70'lerde bunları da detaylı konuşacağız ilerleyen videolarımızda. İşte televizyonlar üzerinden, medya üzerinden, reklamlar üzerinden insanlara bu temel algı pompalandı aslında ve para araç olmaktan çıkıp amaç haline geldi. Dolayısıyla bu da toplumların bir çıkmazını oluşturmaya başladı. Çünkü artık insanlar zengin ve fakir ayrımını çok uç noktalarda görmeye başladılar. Yani çok lüks yaşayan hayatları da görmeye başladılar. İşte kendi hayatlarını da burada görmeye başladılar. Dolayısıyla çok ciddi bir sorunu da beraberinde getirdi aslında bu durum. Hatta geçen hafta bahsettiğimiz gibi yani bu yok etme ve yok et yaşa kültüründen bahsetmiştik. Tereyağına sana yağ katan veya atık yağ katan, katarak satan insan yok ederek yaşamayı aslında bir yerde göze almış durumda. İşte yani o hale geldi. Geçen hafta bahsetmiştik bu örneğimizden.
Bu durum tabii ki insanın işte konfor alanını terk etmek istemeyişi. Bu doğal bir durum aslında. İnsanın içgüdüsel bir davranışıdır bu. Konfor alanını terk etmeyeyim, işte rahat bir yaşam, çok daha fazla para kazanma güdüsü insanı biraz aslında siyaset mekanizması içerisinde de kendini göstermeye başladı ve çok e, açık bir şekilde görüyoruz bunu siyaset mekanizması içerisinde. Ben o yüzden her fırsatta söylüyorum, bunun bir partisi yok, A partisi, B partisi yok. Yani insanlar en kolay, en rahat, en kestirmeden güç merkezine yöneliyor aslında. Burada o güç merkezine yönelirken ideolojilerin, yola çıkış amaçlarının da bir anlamı kalmıyor aslında. Veya bu amaçla yola çıkanlar da yolun bir yerinde güçlü olmak, çok para kazanma algısıyla hareket edebiliyorlar. İdeolojilerin de burada çok bir rolü, fonksiyonu kalmıyor aslında. İşte o konfor alanı oluşturuyor dediğimiz nokta orası aslında. Çünkü özellikle Türkiye'de siyasi kariyer veya e, işte devleti e, güç olarak yanına almanın en kolay yolu aslında siyaset mekanizması. Bunu da çok rahat bir şekilde görebiliyoruz. Çünkü savunduğu ideolojinin aslında ne olduğunu bilmiyor. Yani evet, ben bu ideolojiden bahsediyorum, ben bu ideolojiyi, ben bu düşünceyi, ben bu fikri savunuyorum ama bu fikrin altyapısında ne var? Yani e, derinundan haberdar değil. Daha önce de bahsetmiştik. Her insan yaptığı işin derinundan haberdar olmak zorunda, bilmek zorunda. Yani yaptığı işin, savunduğu düşüncenin temel felsefesini bilmek zorunda. Bizde bu bilinç ve bilgi birimi kimi yeterliliği yok gibi görünüyor efendim. Örneğin adam İstanbul Sözleşmesi'ni savunuyor. Fakat İstanbul Sözleşmesi'nin ne olduğunu, eee, neleri içerdiğini, kendisinin neyi savunduğunu bilmiyor. Birileri savunuyor, ben de savunayım, veya birileri reddediyorsa benim savunmam gerekiyor. Öte taraftan aynı şekilde reddeden de neden reddettiğini, içeriğini, detaylarını bilmiyor. Yani o bilinç ve bilgi birikimine sahip değil. Sırf işte karşı taraf savunuyorsa ben reddediyorum. Yani böyle bir durum söz konusu. Mesela adam ben solcuyum diyor. Yalnız solculuğun temel felsefesinden haberdar değil, temel felsefesini bilmiyor. Solculuğun temel felsefesi, yani o kapitalist sistemi reddeden temel felsefe Vladimir Lenin tarafından ortaya atıldı. Bunun altyapısını bilmiyor. Sırf işte düşünce yapısı olarak ben solcuyum diyor mesela. Yalnız solculuğu hayat felsefesi olarak benimseyememiş. Yani düşünce ve fikir olarak ben solcuyum diyor ama sosyal hayatında veya özel hayatında veya iş hayatında kapitalist. Mesela e, bu görüşü savunuyorum diyor. İşte solculuğu savunuyorum diyor. Ama ticaretle uğraşıyor diyelim ki, kendi malını en pahalıya satma peşinde. Yani orada kapitalist, burada farklı bir durum söz konusu. Yani bir şeyi savunuyorsak veya bir iş ve bir eylemden bahsediyorsak onun derunundan haberdar olmak zorundayız. İkincisi, bunu kendi hayatımızda da ön plana çıkarmak zorundayız. Yani söylemlerimizle yaptıklarımız birbiriyle uyuşmayan bir haldeyiz aslında. Öte taraftan mesela ben ülkücüyüm diyor ama ülkünün ne olduğunu bilmiyor. Böyle bir durum söz konusu. O temel felsefeden, yani onun temel felsefesinden haberdar değil. Bakın, yeri gelmişken çok önemli bir noktanın altını çizmek istiyorum. Aslında yani bu
olsa kalmadı, artık kalsın da istemiyorum zaten. Yani öyle bir ortam olsun da istemiyorum. Yalnız şöyle bir durum var. Temel felsefelerine indiklerinde, yani solcular da temel felsefelerine indiklerinde, ülkücüler de temel felsefelerine indiklerinde aslında aynı şeyi savunduklarını, aynı şeyi savunmak için kavga etmeye çalıştıklarını görecekler. Temel felsefenin aynı olduğunu aslında görecekler. Öte taraftan bu da bana biraz enteresan ve garip gelen bir durumdur. Aynı şeyi savunarak kavga eden insanlar, topluluklar veya toplum mu ben sadece Türkiye'de gördüm. Yani aynı şeyi savunuyorlar ama kavga ediyoruz. Yani bu bana çok anlaşılabilir gelmiyor aslında. Bu biraz da emperyalizmin Türkiye'de kurguladığının neticesi de olabilir aslında. Çünkü aynı şeyi savundurarak bizi birbirimizle kavga ettirmeye çalışıyor. Yani böyle bir algı çabası da söz konusu. Bunu da atlamayalım efendim. Yine bir örnek vermek istiyorum. Konuyu daha iyi anlayabilmemiz açısından. Mesela İstanbul Sözleşmesi Türkiye'de dayatılan bir distopya aslında. Yani Avrupa'da hazırlanmış, İstanbul'da imzaya açılan bir sözleşme metni. Bu Türkiye'de hazırlanmadı. Bu Türk hukukçular hazırlamadı. Avrupa Birliği tarafından ki hukukçular tarafından hazırlandı. Mesela bakıyorum teknik olarak, yani temel felsefe teknik olarak bakıyorum. Ben hani şu anki ortam olarak değil, teknik olarak bakıyorum. İşin özünde aslında teknik olarak bu sözleşmeye hani ben solcuyum diyenlerin karşı çıkması gerekiyor ilk etapta. Çünkü emperyalizmi reddediyor felsefe olarak. Yalnız öyle garip bir durum ki yani sol dediğimiz gruplar bu sözleşmeyi savunuyor. Enteresan. İşte muhafazakar sağ seçmen dediğimiz seçmenin bu sözleşmeyi kabullenmesi gerekirken orası da reddediyor. Yani teknik olarak garip aslında. Yani teknik olarak emperyalizme karşı çıkması gerekenler kabulleniyor. Öte taraf sahiplenmiyor, reddediyor. Yani bu biraz şuna benziyor. O reddediyorsa ben sahiplenirim. Ben reddediyorsam o sahiplenir. Yani bu biraz bununla ilgili bir durum. Yani temelini anladığı için değil veya o işi anladığı için değil aslında. Ya toptan bir reddediş söz konusu ya da toptan bir kabulleniş söz konusu. Örneğin iktidar partisinin doğru yaptığına doğru diyemiyor mesela. Veya muhalefet partisinin delilleriyle gösterdiği gerçeklere bu doğrudur diyemiyor. Öyle bir kabullenmiş veya öyle bir reddetmiş ki orada gördüğü doğruya doğru diyemiyor mesela. Bu insan hayatıyla ilgili önemli bir noktadır, bir çıkmazı oluşturur. Çünkü yaptığı ve savunduğunun derininden, felsefesinden, gerçekliğinden haberi yok. Hatta o kadar çıkmaz bir noktaya götürüyor ki bu işi bilmediğimizin de farkında değiliz. Yani bilmediğimizi de bilmiyoruz. Ve bu bilmediğimizi bilmeme hali öğrenmeyi reddetme haline dönüşüyor. Çünkü ben her şeyi biliyorum algısı öğrenmeyi reddeden bir haldir aslında. İnsan bir halden ibarettir. Her söylüyorum bunu. Orada bir çıkmaz oluşuyor ister istemez. Bilmediği için öğrenmeyi de reddediyor. Dolayısıyla da efendim bu öğrenmeyi reddetme hali bir taraftan da konfor alanını terk edememe halinden kaynaklanıyor. Çünkü insanın konfor alanını terk etmesi çok zordur. Öğrenirse konfor alanını terk etmiş olacak. Bunun iki önemli sebebi var.
Birincisi efendim bilgi ve bilinç eksikliği neticesinde toplu şekilde yönlendirme. Bilgi birikimine sahip, bilinçli, yaptığı işin, savunduğu düşüncenin derunundan haberdar olan insanı veya insanlar topluluğunu yönlendirmek çok zordur. Dolayısıyla insanları bilinçlendirmeden, bilgilendirmeden bir şeyi savundurmak veya bir şeye yönlendirmek daha kolay olduğu için aslında algı operasyonlarıyla yapılan budur. Dolayısıyla birinci önemli ergümanımız bilinçli, bilgili ve bilgi birikimine sahip insan potansiyelinin az olması ve bunların belli bir noktada eğitim eksikliklerinin giderilmemesi Türk toplumunun en büyük eksikliklerinin, en büyük eksilerinin başında geliyor diyebiliriz efendim. İkincisi efendim insanın duygu durumu, konfor alanını kolay kolay terk etmeye müsait değildir, edemez aslında. Düzenin bozulmasın, ne gerek var düşüncesi ön plandadır. İşte biraz bilinçsiz şekilde, biraz bilgisiz şekilde savunduğu ideolojinin veya savunduğu fikrin, düşüncenin işte biraz da güç merkezine yakın olmadan kaynaklı o duygu durumunun ona sağladığı konfor alanını çok da terk etmek istemiyor insan. Ne gerek var? Yani macera aramaya ne gerek var? İşte işim yerinde düşüncesi ön plandadır. İnsanın ortada olması, gerçekleri ortaya koyması, hakikati araması, hakikati savunması zordur aslında. Konfor alanını terk etmek zorunda kalırsınız o zaman. Bu da insan içgüdüsel davranışları neticesinde oluşan bir şeydir. Dolayısıyla hani insanı burada yargılayamayız da, yadırgayamayız da. Bu duygu durumunun gerçekliğinden ben bahsediyorum. Yani insan doğasında var olan bu duygu durumundan bahsediyorum. Burada özellikle efendim ortada olmayı ortacı olmayla karıştırmayın efendim. Çünkü onlar güç merkezi değiştikçe değişirler. Biz bu yayınlara başlarken özellikle ortada olmayı, gerçekleri ortaya koymayı, hakikati aramayı kendimize düstur edindik ve bu düsturumuzdan da vazgeçmeyeceğiz. Göreceğiz hep birlikte inşallah efendim. Dolayısıyla da biz hakikati, gerçekleri, doğru olanı ortaya koymaya ve insanı anlamaya devam edeceğiz. Çünkü insanı anladığımızda toplumların nereye gittiğini anlayabiliriz. Devletlerin ne yapmaya çalıştığını ancak o zaman anlayabiliriz efendim. Dolayısıyla toplum, insan, kadın ve erkek üzerine sohbetlerimiz devam edecek. Ben hepinizi çok seviyorum, saygıyla selamlıyorum efendim. Şimdilik hoş kalın, hoşça kalın, esen kalın efendim.